Bu videoyu uzun zamandır çekmek istiyordum. Herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Bugün bütün evcil hayvanlarımı size göstereceğim. Beni tanımıyorsanız ben Murat ve bu kanalda bir akvaryum balığı markası kurmaya çalışıyorum. Umarım şu an sesimi kuş seslerinden net alabiliyorsunuzdur. Genel olarak ağırlıklı akvaryum balıklarına bu kanalda yer vermeye çalışacağım. Ama birçok hayvanseverin hoşuna gideceğini düşündüğüm bir video ile karşınızdayım. Ancak böyle sessizlik sağlayabiliyorum. Burası benim aslında bir hobi odam. Burada sadece balıklar yok, kuşlar var, papağanlar var, aksolotlar var. Ama bunlara çok fazla videolarda değinmiyorum. Çünkü bu canlıları tamamen hobi niyetiyle besliyorum. Hobi niyetiyle üretiyorum. Şimdi size detayları göstereceğim. Hemen kameranın arkasında sayısını bilmediğim kadar muhabbet kuşu var. 3 tane sultan papağanım var. Şu anda evimde 2 tane Sibirya kurdum var. Hepsini tek tek detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Normalde her hafta haftalık vloglarda zaten akvaryumların tamamını göstermeye çalışıyorum. Şimdi burada da küçük küçük bir türlere değinelim istiyorum. Tür tür size bir anlatmaya çalışayım. Sonra kuşları göstereyim, sonra köpeklerime geçelim. Bu videoda sadece betalara girmeyeceğim. Betalar için ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Orada detaylı bir şekilde betaları inceleyeceğiz. Şimdi kamerayı elime alayım. Bakalım nelerle karşılaşacağız. İlk akvaryumda Mickey Mouse piletliler, albino blue grass ve albino red grass lepistesler var. Burası zaten dolu dolu bir akvaryum. Yavrularıyla beraber bir yerde takılıyorlar. Bunların üretim serilerini kanalda bol bol görüyorsunuz. Hem keyifler yerinde hem de türleri şöyle kısa bir göstermiş olayım istedim. Bir alt katta panda entlerler var. Bunların üretim serisi yine kanalda mevcut. Bunları da çok severek üretiyorum, çok severek büyütüyorum. Elimdeki güzel türlerden bir tanesi. Yine onun da altında kılıç kuyruk ve entler lepisteslerim var. Bunları zaten artık kanalı takip edenler ezberlemiştir diye düşünüyorum. Bunlar yavrularını yemiyorlar, yavrularıyla beraber burada takılıyorlar. Şimdi hızlı bir üretim kaplarını göstereyim. Burada Japon Blue lepisteslerimiz var. Bir erkek, iki dişi. Hemen bir yanda Snow White lepistesler var. Bir yanda burada önceden koyiler vardı. Artık yerli lepistesler var. Daha doğrusu birkaç farklı türün artanlarından aldığımız damızlıklar var. Bolca da yavruları var. Onun da yanında pineapple kılıç kuyruklar var. Bir erkek, 3 dişiler. Bunların da bol bol yavrusu mevcut. Sonra güzel karma bir Malawi akvaryumum var. Burada işte avlama karalar var, beyaz yunuslar var, avrotoslar var, sarı prensesler ve beyaz prensesler var. Bunları da yavaş yavaş üretime hazırlıyoruz. Gerçekten güzel balıklar. Burada kılıç kuyruklar, pineapple kılıç kuyrukların yavruları ve yavru lepisteslerim var. Bunları boylandırıyoruz. 4 tane oranda Japonum var. Bu bir erkeğimiz. Bir tane daha turuncu erkeğim. Bir tane de beyaz dişim var. Burada bir de bu akvaryumda doğmuş, burada büyümüş bir yavru orandamız var. Bu da bir önceki üretimden bende kalan su bayağı şu anda partiküllü. Ön camda bayağı yosunlu. Bunlara yeni yemleme yaptım. Dibi bayağı karıştırıyorlar şu anda. O yüzden böyle karışık bir su görüyorsunuz. Ama keyifleri gayet yerinde. Bir çift Bolivian Ramirez'im var. Şu anda bir tane saklanıyor ama bunu yakalamışken göstereyim. Gerçekten renkleriyle beni benden alan balıklar. Haftalık vloglarda bunların güncellemelerini bol bol paylaşıyorum. Bu Ramirez akvaryumunda 2 adet de böyle kelebek vatozum var. Bunları da büyütmeye çalışıyorum. Yavruyken aldım. Aslında bunlar 4 tane aldım ama ikisi akvaryumda atlamayı başardılar. Vatozların atladığını da ilk defa görüyorum. Şu anda 2 tane kaldılar. Umarım bir dişi bir erkektirler. Yoksa yenilerini eklemem gerekecek. Sonra henüz daha üretim serisine başlayamadığımız Kongo tetralar ve transgenetik tetralarım var. Şu anda bunlar büyük bir akvaryumda böyle takılıyorlar. Hem bunları bol proteinli yemlerle besleyerek üretimi hazırlamaya çalışıyorum. Hem de biraz süreçlerini gözlemliyorum. Bakalım üretimi ilk defa yapacağım bunlarda. Özellikle Kongo tetralarda. Transgenetikleri daha önce ürettik ama Kongo tetraları ilk defa yapacağım. O yüzden biraz bu balıkları gözlemlemeye, tanımaya çalışıyorum. Burada güzel güzel takılıyor. Size şimdi daha önce görmediğiniz bir arkadaşı göstereyim. Burada bir Marvel Catfish var. Bu arkadaş geldiğinde yani 2 santim falandı. Şu anda devasa bir boyuta erişmiş durumda. Şimdilik geçici olarak küçük bir akvaryumda duruyor ama gayet keyfi yerinde. Bayağı da elime tepki veriyor. Geçici dediğim akvaryumu da bayağı büyük bu arada. Bakmayın böyle dar durduğuna. Onun için bayağı geniş burası. Şimdilik keyfi yerinde, burada büyümeye devam ediyor. Bakalım bunu ne yapacağız ilerleyen dönemde göreceğiz. Sıra dışı türler serisi yapmayı düşünüyorum kanalda. Orada bunu detaylı bir şekilde inceleriz. Geldiğinde dediğim gibi küçücüktü. Ben de bir yere veremedim. Böyle bende kocaman bir hal aldı. Çok da iştahlı, maşallah var. Gayet güzel büyüyor.
O bu kadar yemek yedikçe ben de onu beslemeye devam ediyorum. Keyfi yerinde şimdilik. Muhtemelen daha önce kanalda göstermediğim aksolotlarım var. Bir dişi bir erkek. Bunları da küçücükten aldım. Yani geldiklerinde 3 santim 5 santim arası bir şeylerdi. Çok fazla yem yiyecek pozisyonu değillerdi. Şu anda yaklaşık 18-19 santimi geçmiş durumdalar. Bir erkek bir dişi. Bu karnı biraz daha küçük olan erkek. Karnı dolu olan da dişi. Bunları da bakalım. Şu anda soğutma sistemi ayarlıyorum. Bir üretim serisi bunlarla ilgili de yapacağız. Geldiklerinde hiç kolları bacakları yoktu. Bu yanlarındaki solungaç kısmında hiç yoktu. Tamamen burada büyüdüler, burada geliştiler. Detaylı bir üretim serisi bunlara yapacağım. Şimdilik böyle güzel güzel geniş bir akvaryumda takılıyorlar. Keyifleri yerinde. Bunların tiplerini çok seviyorum. Defalarca aksolot büyüttüm daha önce. İlk defa üretmeyi deneyeceğim bakalım. İkisi de leolistik formda, pembe. Albino değiller. İkisinin de gözleri siyah. Keyifleri yerinde. Daha önce bunları yemlerinden yakalayanlar olmuştu. İşte abi aksolot yemi var, aksolot mu besliyorsun diyenler olmuştu. Onlara da şöyle bir göstermiş olayım. Eğer severseniz bunları belki haftalık vloglara ekleriz. Hem gelişimlerini izleriz hem süreci takip ederiz, üretme sürecini takip ederiz. Bununla ilgili fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Aşağıda yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Şimdi gelelim kanalda daha önce hiç değinmediğimiz türlere. 3 tane sultan papağanım var. Biraz yabaniler ama şu anda yeni yeni alışıyorlar bana. Şu arkada gördüğünüz gri olan arkadaş dişi, tek dişi şu anda elimdeki. O da biraz nazlı, biraz ufak tefek problemler yaşadı sağlıksal açıdan. Şu an kendini toparlıyor. Bu erkekler, önümde gördüğünüz erkek ve arkadaki beyaz erkek, baya konuşuyorlar, babacık diyorlar, ötüyorlar sürekli, gel gel diyorlar, ıslık çalıyorlar, baya melodi öğrenmişler. Ben aslında bunları üretme amacıyla aldım. Hani beslerim, üretirim, büyük bir salma kafes yaparım, orada bakarım diye düşünerek aldım kendilerini. Nitekim de öyle devam ediyoruz. Şu anda büyük bir salma kafes yapma planım var bu konuda. Şimdilik burada takılıyorlar. Biraz yüksek sesle konuştuğum için bu kafa hareketlerini hep yapıyorlar. Normalde hiç böyle değiller ama kameradan da ürktü biraz. Bunlara herhangi bir isim koymadım ama belki bir isim düşünürüz birlikte. Bu kafeste daha önce doğan muhabbet kuşu yavrularım var. Bunlar birkaç aylık oldular. 2-3 aylık falan varlar. Şu beyaz yavrular burada en son doğan yavrular. Yuvalıktan yeni çıktılar, o yüzden üstleri kirli. Bu maviler de onların bir büyükleri, farklı bir eşin yavruları. Şimdi biraz sonra çiftlerimi de göstereceğim. Bunlar gerçekten güzel kuşlar. Yani muhabbet kuşu üretmeyi gerçekten seviyorum. Bayağıdır da severek üretiyorum. Şöyle mesela benim kendi yavrularımdan şu anda bu kuş 1 yaşına falan geldi. Anne babasını da birazdan göstereceğim. Sürekli bu renkte yavrular çıkıyor. Üretim kafeslerine gelelim. Burada en yaşlı çiftimi görüyorsunuz. İçerideki sarı olan erkek, dışarıdaki beyaz olan dişi. Bunları çok seviyorum çünkü bunların altından gelen yavrular biraz sonra göreceksiniz. Hep böyle bebek suratlı kalıyorlar. O yüzden bu kuşları üretmeyi çok seviyorum. Ki bunlar şu anda bayağı yaşlanmış durumdalar ama şu anda birkaç kere daha yavru verecek pozisyondalar. Enerjileri, keyifleri gayet yerinde. Şu sarı erkeği de ben kendim yavrudan büyüttüm. Arkadaki dişiyi de kendi yavrularımdan biri olarak ayırdım. Bunların sevdiğim tarafı, erkekleri hiçbir zaman böyle kart kuş gibi gözükmüyor. Yani hep böyle bebeksi bir suratlara sahip oluyorlar. O yüzden bu kanattığını sürekli sürdürüyorum. Şimdi yandaki üretim kafesinde de göreceksiniz. Bu şekilde 6 tane üretim kafesim var. Hepsinden şu anda yavru yumurta almaya devam ediyorum ve keyifleri gayet yerinde. Bir yandaki kafese gelecek olursak, buradaki bu açık sarı yüzlü erkek, az önce gördüğünüz sarı erkeğin bir kuşak geriden kardeşi aslında. Bu diğer sarı dişi de yine kendi üretimlerinden. Bir tanesi kanattığını hep koruduğum için gördüğünüz gibi kuşlar hep benzer renklerdeler. Ama dediğim gibi amacım böyle bebek yüzlü kuşlar üretmek. Ne kadar yaş alsalar da yüzlerinin küçük kalması, tatlı kalmasını istiyorum. Aslında mesela bu kuşa baktığınızda ne kadar yaşlı olduğunu görebiliyorsunuz. Yani yaş aldığını görebiliyorsunuz. Biraz sonra diğer erkekleri göstereceğim. Onlarda durum böyle değil, bu şekilde değil. Daha çok böyle her zaman yavruymuş gibi gözüküyorlar. Şurada çok güzel bir çiftim var ama bu arkadaşlar şu anda yuvadan çıkmamayı tercih ediyorlar. 4 tane yumurtaları var. Çıkmasınlar da istiyorum çünkü ilk defa bunlardan yavru alacağım. Bunları da yavrudan kendim büyüttüm. İkisi de içeride yatıyor şu anda. 4 yumurtaları var. Umarım başarılı olursak buradan yavru alacağız bakalım. Bunların dişisinin babası tepeliydi. Dişi de o yüzden biraz böyle tam tepeli değil de perçemli diyorlar ona. Hafif saçı var gibi önünde. İlerleyen bir videoda belki hoşunuza giderse onları da gösteririm. Şu anlık rahatsız etmek istemiyorum kendilerini. Evet, yine yuvada olan bir çiftimiz.
Gördüğünüz gibi sarı erkek soyunu devam ettiriyor burada. Bu kafasını dışarı çıkartan arkadaş erkek. Dişi şu anda yumurtaya oturuyor muhtemelen. O yüzden çok rahatsız etmeyeceğim bunları. Durabildikleri kadar içeride dursunlar. Keyiflerine baksınlar. Şu anlık problem yok ama buradan bakınca çok tatlı gözüküyorlar. Mesela bu gördüğünüz kuş şu anda aşağı yukarı 2 yaşına gelmek üzere. Ama hala sanki böyle bir yavru edası var gördüğünüz gibi. Gözleri siyah. İşte o çene kısmı daha böyle koyu lacivert değil. Bu kanatlarını korumayı seviyorum o yüzden. Şimdi mesela ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Az önceki sarı kuşun bu kuş abisi oluyor aslında. Bir önceki kuluçkadan çıkma abisi. Burada yavrular var. Hatta bunları bir yere indireyim de size yavruları göstereyim. Evet, şimdi hazırsanız yuvanın kapağını açıyorum. Şu tatlılıklara bak. Biraz ürküyorlar tabii kamerayı ilk defa gördükleri için. Burada toplam 5 tane yavrumuz var. İkisi beyaz, üçü sarı. Cinsiyetlerini şu an bilmiyorum. Çok bakmadım. Çok da ürksünler diye de bakmıyorum açıkçası. Ama gayet memnunlar. Gayet keyifleri yerinde. Maşallah çok da güzel, böyle şeker gibi gözüküyorlar. İşte bakın. Şu an yavruların suratlarını görüyorsunuz. Ne kadar böyle küçük, tatlı gözüküyorlar. Şöyle size erkek kuşumu göstereyim. Onun da suratı hala küçük bebek gibi. Gözleri hala siyah. Maşallah yavrularıyla çok güzel ilgileniyor gerçekten. İşte bu kanatlarını sürdürmeye çalışıyorum. Bunu aslında kuş bakanlar anlayacak da çoğu albino kuşta bunu görebilirsiniz. Yani çene hep pembe kalır. Albino DF'lerde de öyle. Gaganın üst kısmı hep pembe kalır. Bunu hep yakalamaya çalışıyorum ama böyle sarı tonlarda kuşlar daha çok hoşuma gittiği için bakın. Mesela lacivert değil üst kısmı. Bu kuş neredeyse 2 yaşında bu arada. Babalarından yem istiyorlar. Bu kuşlar bu çiftin 3. yavruları. Böyle beşer beşer büyütmeye devam ediyorlar. Ben de keyifle izliyorum kendilerini. Yani bu kuşlar jumbo değiller ama şu duruşları beni benden alıyor gerçekten. Hem renkleri hem görünüşleri hem de bu bebeksi suratları çok hoşuma gidiyor. Bayağı da ilgi görüyorlar açıkçası. Ben kendilerine herhangi bir yuva aramadan çoğu yuvasını bulmuş oluyor. Ağzı burnu biraz batmış ama bu erkek az önce gördüğünüz yavruların babası olan sarı erkeğin aynı yuvadan kardeşi. Yanında da dişisi var. Bunlar yavruları o kadar çok besliyorlar ki ağızları burunları bu hale geliyor. Ki ben bunlara bir de dün havuç vermiştim. O yüzden de biraz battılar. Yani bunlar gerçekten yavru büyütürken perişan oluyor desem yeri. Dişinin zaten enerjisi bayağı bitmiş. 3 tane küçük yavruları var. Ama şu anda çok küçük oldukları için onları göstermeyeceğim. Biraz daha büyümelerini istiyorum açıkçası. Bakın ya, gaga üst kısmı mor. Albino'ya yakın bir kuş. Ki zaten altlarından da albino, lutino renklerde yavrular geliyor. Bir de şöyle elimi uzatsam kapacakmış gibi yapan bir Forpus papağanım var. Kendisi dişi. Buna güzel bir erkek arıyorum. Böyle bakmayın ısıracakmış gibi yaptığına. Şu an mesela parmağıma tepki veriyor ama asla elimi ısırmıyor. Hiçbir zaman da ısırmadı. Çok da sevimli bir kuş. Bunu da yavrudan aldım. Yavrudan büyüttüm. Bakalım şu anda buna yeni bir arkadaş arayışındayız. Yakın zamanda buluruz diye umuyorum. Evet, kuşlardan biraz uzaklaştım şimdi. Hazar'ı görüyorsunuz. Allah. Hazar tam 35 günlükten beri benimle, şu anda kendisi artık mis gibi de köpek kokuyor. 7 yaşına gelmiş durumda. Kendisi bir Sibirya kurdu. Çok da şımarık, çok da sevecen. Allah. Allah. Çok da sokulgan, çok da arkadaş canlısı bir köpek. Tam 7 senedir bir fiil her gününü benimle geçiriyor. Bakın. Nereye gidiyorsun? Oh. Tamam oğlum. Bu sırnaşık olan arkadaşın adı da Atlas. Beni yemeye çalışıyor şu anda. Ben böyle güldükçe daha da çok üstüme geliyor. Bu da şu anda 6 yaşında. Allah. Bunlar benim başımın tatlı belaları desem yere. Yani günümün çoğunu bunlarla geçiriyorum. Sabah akşam sürekli geziyoruz. Sürekli bir aksiyon halindeyiz. Sürekli bir kovalamacı halindeyiz. Yani bu Sibirya kurdu bakımıyla ilgili çok fazla video çekebilirim. Çok fazla tecrübem var ama burası bir akvaryum kanalı. Size sadece beslediğim bütün evcil hayvanları bu videoda göstermeye çalışıyorum. Hazar çok daha böyle karakteristik bir köpek. Şu an mesela dürttüm hemen. Hemen bir kaşınma moduna geçti. Şöyle bir yat bakalım.
Yat 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 yat. Tamam şöyle bir kaşıyalım ya. Hazar çok bambaşka bir köpek gerçekten. Yani hiç kimseyle derdi olmayan, böyle tek derdi yatıp camdan dışarıyı izlemek olan bir köpek. Tamam ben kaşıyorum ya. Yani böyle önüne yemeğini suyunu koyun. Bırakın o kendi kendine yaşar. Kedi gibi bir şey. Bu kadar büyük bir köpek olmasına rağmen çok da beni zorlayan bir köpek değil. İnsanlar şaşırıyorlar mesela, bu köpekler evde mi bakıyorsun diyorlar. Zaten bu evde bütün gün yattığı için hiç varmış yokmuş çoğu insan anlamıyor bile. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Kendi alt komşum bile bende köpek olduğunu birkaç ay sonra öğrendi. Tamam o da tamamen tesadüfen apartmana denk gelince öğrendi. Evde bakmama çok şaşırıyorlar ama bu köpekleri düzenli tararsanız gayet güzel evde bakılabiliyorlar. Enerjilerini attıkları sürece hiçbir problem olmuyor. Bir de Atlas var. Buna babasının oğlu demeyi çok isterdim ama hiç babasının oğlu değil. Atlas Hazar'ın yavrusu. Hazar'ın bende kalan son yavrusu. Hazar'ın ilk çiftleşmesinde 4 tane yavrusu oldu. Üçüne çok güzel yuvalar bulduk. Bir tek bu arkadaş kalmıştı. Onu da kendimiz aldık. İyi ki de almışız. Beni her gün şaşırtan bir köpek. Hem tepkileriyle hem hareketleriyle. Birçok farklı numara biliyor kendisi bu arada. Bakmayın böyle miskin miskin yattığına. Şu anda tam yatma saatleri oldukları için çok fazla böyle enerjileri yokmuş gibi hareket ediyorlar. Ama kendisi pati vermeyi çok sever, oturmayı çok sever, dışarıda kedileri kovalamayı çok sever. Aşırı korumacıdır. İnsanlara hiç aman vermez. Atlas'la böyle kolay kolay yolda yürüyemezsiniz aslında. Efendim. Böyle herkese bir sırnaşma tarafı var Atlas'ın. Herkese bir merak olayı var. Biraz da korumacıdır kendisi. O yüzden çok fazla böyle insanlarla sosyalleşmez. Çok fazla adam seçiyor mesela Hazar'a kıyasla. Hazar hiç adam ayırmaz. Hiç kimseye ayırmaz. Herkese kendini sevdirir ama Atlas birinden hoşlanmasın. Hemen oda değiştirir. Yer değiştirir. Evet, asla video için mamayla kandırmıyoruz şu an onu. Duruşa bakışa bak. Atlas dediğim gibi biraz korumacı bir arkadaş. Çok fazla böyle insanlarla muhatap olmayı sevmez. Şunların karizmasına bakın ya. Şunların şu tatlı suratına bak. Yani hiç babasına çekmemiş gördüğünüz gibi. Tüy yapısı da farklı. Bu bir tık annesine çekti. Karakter olarak da bayağı annesine çekti. Bu ne kadar sakinse, Hazar ne kadar sakinse Atlas o kadar deli. Yani bunu daha başka nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Ama böyle mavi gözlerle beni benden alıyorlar. Gecem gündüzüm, sabahım akşamım hep bunlar. Böyle güzel bir anı videosu da olsun istedim aynı zamanda bu videonun. Atlas, pati. Aferin benim oğluma. Size bu videoda elimden geldiğince beslediğim tüm evcil hayvanları göstermeye, tanıtmaya çalıştım. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Alacağım sanıyor. Anladığım kadarıyla bir şey düşünmüyorsun. Gördüğünüz gibi keyifleri yerinde, benim de keyfim yerinde. Eğer bu tarz videoları seviyorsanız ve devamı gelsin istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilir ve videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ben bu sıcakta bunları daha fazla darlamadan videoyu burada bitiriyorum. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Hepsini göstermekten ben çok keyif aldım. Fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.